8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Aras. Şeyma hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Şeyma Hoş hocam. bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de inşallah. iyiyiz. Sağ olun. Çok güzel konularımız var. Biraz sorulara göz attım hocam. Her kadında olan belirlisinin bildiği, belirlisinin bilmediği sorunlardan bir tanesi akıntı konusu hocam. Her akıntı sorun mudur? Her akıntı sorun değildir tabii ki. Bize poliklinikte en sık başvuru sebeplerinden bir tanesidir. Benim akıntım var diye gelir hanımlarımızın çoğu. Ama pek çoğu aslında normal akıntıdır bunların. Hocam peki Her normal akıntı akıntı ne değildir. o zaman? Evet. Bu işin normalini bilirsek aslında anormalini de fark etmek çok daha kolay oluyor. Sizden dinleyelim hocam. Şimdi vajina dışarıya açık olan bir organ. Aynı ağzımız gibi, gözümüz gibi. Onun için de ıslak kalması gerekiyor. Yer çekiminin etkisiyle bizim normal akıntımız gün içinde çamaşırımıza kadar inebilir. Çamaşırımızda hafif beyaz, böyle kaldıkça sararan, renksiz, kokusuz akıntı normal akıntıdır. Özellikle yumurtlama zamanında akıntı birazcık daha şeffaflaşır, daha sümüksü bir yapı alır, çektikçe uzayabilir. O da bizim yumurtladığımızı gösteren normal bir akıntıdır yine. Ama bunlar haricinde akıntı eğer renkliyse, kokuluysa, bize bir rahatsızlık hissi yapıyorsa, işte bu akıntı bize gelmenize sebep olacak bir akıntıdır. Yani mesela ilk anlattığınız, çok da güzel açıkladınız gerçekten. Artık farkını ben bile anladım açıkçası. Eminim seyircilerimiz de anlamıştır. Peki biz size başvuru yaptığımızda hangi akıntı türünde başvuru yapalım? Sizi çok yormayalım çünkü artık bildik. Özellikle renk değişikliği, koku değişikliği. Çünkü normal vajinal akıntı kokusuzdur zaten. Koku değişikliği, ilişki sonrasında gelen kötü bir koku, hatta bizim kitaplarımızda çürümüş balık kokusu diye tarif edilir. Kaşıntı yapan, yanma yapan, miktar olarak hani tarif ettiğim miktardan çok daha fazlası, yani hani pet kullanmak zorunda kalınan bir akıntı. İşte bu mutlaka bize başvurulması gereken akıntılardır. Özellikle bu yaz ayları vajinal akıntıların çok arttığı, mevsimsel bir farklılık gösteriyor. Çünkü işte denize girme, havuza girme, sonra ıslak mayonun bikininin üstünde kuruması, nemli ortam çünkü vajinal florayı bozan bir ortamdır. O yüzden özellikle yaz aylarında biraz daha fazla görüyoruz. İşte antibiyotik kullanımı, uzun süreli antibiyotik kullanımı, bunların hepsi vajinal akıntının değişmesine ve enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hocam bir de akıntı dışında böyle süt kesiği gibi içeride böyle parça parça olan şeyler var. Bunları da akıntı grubundan mı sayması gerekir? Bu da işte bizim çok klasik vajinal mantar akıntısıdır. Süt kesiği gibi gelir. Sarı, gri, yeşil renkli olabilir ve çok ciddi bir kaşınma yapabilir. Kaşıntı yapabilir. Zaten genelde kaşıntıyla gelir hastalar bize. Hatta dış genital bölgede şişme, buna bağlı bir alerjik reaksiyon gelişip bir şişme de olabilir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Zaten kişi duramaz evde, yani mutlaka Kaşıntıda. Evet mutlaka başvurur. Şeyma hocam, biraz önce pet kullanana kadar akıntı gelebilir dediniz, yani fazla olan. Günlük petler var biliyorsunuz piyasada. Günlük pet kullanımına ne diyorsunuz bir hekim olarak? Yani açıkçası bana bu soruyla gelen hastaların hiçbirine ben önermiyorum. Daha çok pamuklu iç çamaşırı öneriyoruz. Hani demin dediğim gibi, çünkü petlerde de kullanılan maddelerin bir kısmı sentetik maddeler ve hava almasını, kurumasını engelliyor. Yani bizim genital bölgenin özellikle hava alması çok önemli. İşte çok dar kıyafetler, çok uzun süre o petin orada kalması enfeksiyona yol açabiliyor. O için normalde hani günlük peti sık değiştirmek şartıyla evet olabilir. Ama hani bir kaldı çok uzun süre kalması çok önerdiğimiz bir şey değil. Yani sürekli ıslak kalmasından bahsediyorsunuz. Kalmayacak, evet. Orada. Peki hocam tedavisinde neler yapıyoruz ya da son yıllarda bir yenilik var mı bunun tedavisiyle ilgili olarak? Şimdi çok klasik tabii ki, eğer bir medikal tedavi gerekiyorsa, bir antibiyotik tedavisi gerekiyorsa evet mutlaka bir antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ama sonrasında mutlaka bizim vajinal florayı düzeltmemiz gerekiyor. Eğer sadece antibiyotikli bir işte fitil ya da ağızdan bir ajan verdik, hadi git güle güle iyileşirsin demek çok doğru değil burada. Mutlaka sonrasında vajinal flora düzenleyici kullanmamız gerekiyor. Hem ağızdan kullanabiliriz hem yine fitil şeklinde kullanabiliriz. Aromaterapiden burada çok fayda görüyoruz. Bir takım aromatik yağlar kullanabiliyoruz. Hem tedavi süresince hem sonrasında korunma
korunma döneminde. Bir de son dönemde çok sık kullandığımız genital lazer. Eğer çok sık tekrarlıyorsa vajinal enfeksiyon, yani bütün bunları denedik, işte aromaterapisini yaptık, koruyucu tedavisini yaptık ama hani artık aşamadığımız bazı hastalar olabiliyor. İşte bir takım kullandıkları ilaçlardan dolayı ya da yaşam tarzı değişikliği yapmak istemeyen bir takım kişiler olabilir. Bunlar da genital lazeri tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda çok sık kullanıyoruz. Hocam peki atrofik vajinit nedir? Atrofik vajinit menopoz sonrası aslında hani halk tabiriyle benim hastalarım hep öyle şey yapar. Hocam kurudum derler. Evet. Özellikle işte bu demin bahsettiğim o vajinal akıntının, hormonal dengenin de bozulmasından dolayı, östrojen eksikliğinden dolayı vajinada gerçekten bir kuruluk olur, cildinde bir incelme olur ve kişi bundan çok rahatsız olur. İşte bu da kronik kaşıntı yapabilir, işte bir daralmaya neden olabilir. Atrofik vajinit aslında menopozun bir sıkıntısıdır. Peki tedavisi var mı atrofik vajinitin? Atrofik vajinitin tabii ki tedavisi var. Bunda da özellikle lokal kullandığımız, eğer kişide östrojen, yani dışarıdan hormon kullanımına engel olmayan bir durumu varsa bir takım lokal ajanlarımız var. Eğer kişi yine hani hormon kullanımına engel değilse biyoeşdeğer hormon replasmanı dediğimiz özel bir tedavi, kişiye özel bir tedavi yapabiliyoruz. Bir de yine genital lazeri yine burada kullanabiliyoruz. Yaptığı termal etkiden kaynaklı orada Peki kullanabiliyoruz. şunu soracağım. İlerleyen yaşta, yani menopozla beraber dediniz ya, vajin dokusundaki deri inceliyor. Pililer dediğimiz oradaki böyle buruşuk dokular vardır. Evet. Onlar da azalıyor değil mi Onlar hocam? da azalıyor. Evet. Bu azalması tabii kişinin otomatik olarak seksüel aktivitesini de bir miktarda Azalıyor, evet. azaltıyor aslında. Daha doğrusu azaltmadan, pardon çok özür dilerim. Azaltmıyor. Azaltmadan ziyade kadın ağrı acı hissediyor orada. Yani bu kuruluktan kaynaklı bir ağrı acı hissediyor. Ağrı acı hissettiği için de, yani kişi acı hissettiği bir şey de Kaçıyor o istemiyor. zaman. Kaçıyor aslında. Peki kuruluğun sebebi, yani oradaki salgılanan sıvının azalması mı, yoksa yani bu östrojenle ilgili bir hadise mi? Östrojen desteğinin azalması. Çünkü oradaki bütün bezler aslında östrojen duyarlı bezler. Hani aynen bizim tükürük bezlerimiz gibi vajinanın etrafında da büyüklü küçüklü bir sürü vajinal ıslaklığı sağlayan bezler var. Hormon östrojen azaldığı için dolayısıyla orada da bir salgıda azalma oluyor. Aslında burada hani kişi en baştan, hani menopoza girdiği andan itibaren hani düzenli takip ve desteğe başlasak, bunu aslında ömrü boyunca hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan, yani atrofik vajin çok ilerlemeden biz tedavisini düzenleyebiliyoruz. Yani ilerlediğinde artık dönüşü yok mu demek istiyorsunuz? Dönüşü, hayır, dönüşü var. İşte dediğim gibi hem lokal ajanlar, hem eğer kullandığımız işte biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi ve gerekirse de artık hani bunların hepsini yaptık ama yine sorun çözülmedi. O zaman işte lazer gündeme gelebiliyor. Kombin bir tedaviyle aslında çok daha Yine güzel kişiye özel. olabiliyor. Yani genel durumunu değerlendirip Peki kişiye sadece özel. menopoz sonrası mı çıkıyor hocam? Daha önceden de olabilir tabii. Hani aslında hani kullanılan bir takım ilaçlar ya da işte suni olarak menopoza sokulan bazı kadınlar vardır. Yani tedavi amaçlı, hani adet görmesi istenmeyen bazı kemoterapi gören kadınlar ya da radyoterapi görmüş kadınlar, onlarda da görülebilir tabii ki. Ya da miyom nedeniyle histerektomi yapılmış bayanlar da olabilir, onlarda bir şekilde. Yani eğer yumurtalıklar alındıysa evet. Ama yumurtalıklar duruyorsa menopoz henüz yoktur. Yani yumurtalıklar hala hormon üretmeye devam ediyor. Östrojen onlara devam ediyor. Eğer sadece rahim alındıysa, yumurtalıklar kaldıysa hala östrojen desteği vardır kadında. Peki Doğal, yani kendi östrojenin desteği. Peki şunu soracağım size. Yani kadınlarda böyle bir doğal süreç olduğuna göre menopoza girme dönemindeki bir hanımefendi size başvurduğunda aslında siz o krem tarzında kullanacağınız ilaçları ona önerdiğinizde bu aslında sürekli bir şekilde tedavisini de sağlamış oluyor. Aynen, Doğru evet mu? evet tabii. Yani çok radikal tedavileri de
gerek kalmayabilir tabii ki. Ama işte tabii ki her dönemde olduğu için, sadece menopoz değil, hani her dönemde olduğu gibi hani kadının düzenli jinekolojik muayeneye gelmesi burada çok önemli. Kesinlikle. Peki hocam, artık piyasada birçok genital temizleyici jeller bulunuyor, sabunlar bulunuyor. Bunlarla ilgili pH düşürüyor ya da yükseltiyor gibi birçok şey var. Bu da kuruluğu getiriyor olabilir ya da Kesinlikle. oranın pH'ini bozuyor olabilir, Kesinlikle. sizin dediğiniz gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekten uygun intim likit ürünler kullanılabilir ama bazen hanımlar bunu gerçekten çok abartıyorlar. Yani her tuvalete giden, günde 5 kez tuvalete gidiyorsa 5 kez kullanıyor. Biz bunu önermiyoruz. Aslında en doğal temizleyici sadece duru su. Yani yeter ki oraya farklı ajan, işte normal beyaz sabun gibi, normal duş jelleri gibi bunları çok fazla genital bölgede kullanmamak lazım. Vajina içinde hiç kullanmamak lazım zaten. Burada önemli olan hani genital hijyen olduğu kadar bir de beslenme şeklimiz. Yani kişi özellikle karbonhidrattan çok fazla miktarda, yani yüklü karbonhidrat tüketiyorsa tüm vücudunda olduğu gibi vajinasında da şeker oranı çok yükselecektir. Sizin demin bahsettiğiniz gibi işte kandida dediğimiz vajinal mantar enfeksiyona yatkınlığı artacaktır. Zaten eğer sık tekrarlayan enfeksiyonları varsa mutlaka biz beslenmeyi, hatta bağırsak düzenini bile mutlaka sorgularız. Peki çocuklarda ya da genç kızlarda akıntı varsa bu önemli midir? Önemlidir. Önemlidir. Şöyle, hani o da tabii ki bazen çünkü daha ilk adet görmeye başlamadan bazen vajinal akıntı önden gelebiliyor. Yani daha hiç menarşe olmamış, hiç adet görmemiş genç kız geliyor. Ama burada da dediğim gibi akıntının şekli bizim için çok önemli. Burada da genç kızlarda ve küçük kız çocuklarında akıntının en büyük sebebi yanlış hijyen. Demin bahsettiğiniz gibi. Yani önden arkaya temizlik değil, arkadan öne yapılan temizlik. Bu konuda mutlaka uyarıyoruz tabii ki. Tabii Genç bebeklerde de öyle derler hocam. Evet. İlk bebek hemşiresi onu öğretir. Erkeklerde böyle, kadınlarda böyle, kızlarda böyle diye. Evet. Hocam vermiş olduğunuz güzel ve önemli bilgiler için çok Evet, teşekkür ederiz. gerçekten Ben çok teşekkür teşekkürler ederim. hocam. Çok Ben güzel, teşekkür akıcıydı. ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Kadın asıl ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Araz bizlerleydi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kalmış olduğu yerden tüm hızıyla devam ediyor.